arkadaşlar, örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere örgüsü çok kolay ve çok güzel olan bir bebek şapkasının anlatımını yapmak istiyorum. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım bile hiç zorlanmadan kolayca yapabileceği bir şapka arkadaşlar. Bu şapkayı akşam bebeğinizi uyuttuktan sonra örüp sabah bebeğinizi uyanınca giydirebileceğiniz kolay bir model. Şapkanın örgüsüne buradan sihirli halka içerisine trabzanlar yaparak başlıyoruz. Her sırada düzenli aralıklarla arttırma yapıyoruz. Yapacak olduğumuz büyüklüğe göre trabzan sayısını elde ettikten sonra düz trabzanlar ile devam ediyoruz. Şapkanın örgüsü bebeğin başının uzunluğuna göre ördükten sonra uç bölümüne bakın böyle bir ters bir düz örgüler yaparak lastik görünümü veriyoruz. Siz isterseniz kendi rengiyle yapabilirsiniz. Ben beyaz renk ile yaptım. Tek renk ile de yapabilirsiniz. En son olarak da bu şekilde kolay bir pompon yapıp şapkanın örgüsünü bitiriyoruz. Ben bu şapkayı bugün 3 aylık bebek ölçüsünde anlatıyorum. Siz isterseniz bir sıra önce bırakarak yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. Daha büyük bebekler için yapmak istiyorsanız da 1-2 sıra daha arttırma yaptıktan sonra düz devam edebilirsiniz. Şapkamızı bakın bu şekilde, ben bir de mavisini yaptım. Siz istediğiniz renkleriyle bu şapkayı örüp bebeğinize giydirebilirsiniz arkadaşlar. Bunlara takım olarak bakın böyle bir patik yapmak isterseniz maviye takım yaptım ben. Aynısından biz bugün pembe şapkayı yapacağız. Pembeye de patik yapabilirsiniz. Bu patiği örmesi hem çok kolay hem de çok zevkli arkadaşlar. Bakın çok tatlı. İsterseniz böyle bir patik de yapabilirsiniz. Burası kürklü görünümlü bakın. Hem pompona hem de buraya uyumlu. Bu her iki patiğin anlatımını ben yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Her ikisinin anlatımını da YouTube kanalımdan bulabilirsiniz. Eldiven yapmak isterseniz bakın bu şekilde yapması çok kolay olan bebek eldivenleri var. İstediğiniz renkler ile bu eldivenlerden de yapabilirsiniz. Bunların hepsinin anlatımı YouTube kanalımda var. Eğer siz bu patiklerden eldivenden yapmak isterseniz hepsinin YouTube linkini ben bu izlemekte olduğunuz videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesinde küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde her iki patiğin ve eldivenin YouTube linkleri var. Üzerlerine tıklayarak siz de bunlardan takım yapabilirsiniz. Biz bugün bu hem örgüsü çok kolay hem de güzel olan bebek şapkamızı yapacağız. Şapkanın örgüsünde Nakolux Minnoş Baby ipini kullandım. Çok az bir ipe ihtiyacımız var arkadaşlar. 50 gram kadar olsa yeterli. Daha az da gidiyor. 50 gram ip bile gitmiyor buna. Beyaz ip olaraktan aynı markayı kullandım. Siz istediğiniz markaları, istediğiniz renkleri kullanarak bu şapkayı örebilirsiniz. Tığ olarak 3 milimlik tığ kullandım. Siz daha büyük olsun isterseniz aynı sayıda yapabilirsiniz. Tığınızı 3,5 milim kullanırsanız şapkanızın ölçüsü büyük olacaktır. Malzemelerimizi söyledik. Hazırsak hep birlikte örgümüze geçelim. Örgüye geçmeden önce minik bir de hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Videolarımın bazılarına dilimizi anlamayan arkadaşlar da yapabilsin diye altyazılar oluşturuyorum. Eğer siz izlediğiniz videolarda yazıları görmek istemiyorsanız videonun sağ üst köşesinde 3 nokta işareti var. O noktalara tıklayarak altyazıları kapalı konuma getirirseniz altyazıları izlediğiniz videoda görmezsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerin desteğiyle örgü ailemiz daha da büyüyecek inşallah arkadaşlar. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Sizden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Hepinize kolay gelsin. İyi izlemeler. Şapkanın örgüsüne sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkayı bu şekilde yapıyorum. Bakın yavaş gösteriyorum. İpi bu şekilde parmağımın üzerinden bir defa doladım. Tığı parmağımın üzerinde yapmış olduğum bu halkadan geçiriyorum. İlmek yapıyorum. Yavaşça parmağımdan çıkardım. Bir zincir çektim, sağlamlaştırdım. Sihirli halkayı yaptık bakın burada. 2 zincir çekiyorum.
Bu sihirli halka içerisine 12 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 trabzanı yaptım. Yavaşça bakın bu ipin ucunu çekiyorum. Çektiğimiz zaman bakın orta noktayı kapadık. Hiç boşluk görünmüyor. Bu ilk yaptığım ilmek ile son ilmeği birleştiriyorum burada. İlk ilmek üzerine tığ takıyorum. İp doluyorum, çektim. Tığın üzerindeki ilmekten de çektim. Bakın sıranın sonunu birleştirmiş olduk. Tek sıra haline dönüştürdük. Birinci sırayı yaptık. Birinci sırada 12 trabzan yaptık. İkinci sıradayım. İkinci sırada her ilmek üzerine 2 trabzan yapacağız. 2 zincir yapıyorum. Bu ilk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. 1 aynı ilmek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Bakın 2 trabzanı yaptım. Takip eden ilmeği 2 trabzan yapıyorum. Bakın buna da 2 trabzan yaptım. Diğer ilmeğe de 2 trabzan yapıyorum. 1 bakın aynı ilmek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Gördüğünüz gibi her ilmek içerisine 2 trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sırada her ilmeğe ikişer trabzan yaparak bakın sıra sonuna geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 çift trabzan yaptık. İkinci sıranın sonunda 24 trabzan var arkadaşlar. Bu en son yapmış olduğum ilmeği ilk ilmek ile birleştiriyorum. Sıra başında yapmış olduğum ilmeğe tığ taktım. İçerisinden geçirdim. Bakın sırayı birleştirdik. Üçüncü sıradayız. 2 zincir yapıyorum. Üçüncü sırada bir çift bir tek bir çift bir tek trabzanlar yapacağız. İlk ilmek içerisine 2 trabzan yapıyorum. 1 aynı ilmeğe ikinci trabzanı yaptım. Diğer ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Üçüncü ilmek içerisine 2 trabzan yapıyorum. 1 2 bakın bir çift yaptım, bir tek yaptım, bunu çift yaptım. Diğerini tek trabzan yapıyorum. Diğer ilmeği çift trabzan yapıyorum. Bakın çift yaptım, tek yaptım, çift yaptım, tek yaptım, çift yaptım. Sıra sonuna kadar bir çift, bir tek, bir çift, bir tek trabzanlar yaparak devam edelim. Üçüncü sırada ilmeklere birisine çift trabzan, diğerine tek trabzan, bir diğerine çift trabzan, diğerine tek trabzan yaparak sıra sonuna geldim. Sıra başında çift trabzan ile başlamıştık. Sıra sonunda tek trabzan ile bitirdim. En son yapmış olduğum ilmeği ilk yaptığım ilmek ile birleştiriyorum. Üçüncü sıranın sonunda 12 arttırma yaptık. Toplam trabzan sayımız 36. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sıraya çıkmak için 2 zincir yapıyorum.
Dördüncü sırada bir çift iki tek, bir çift iki tek trabzanlar yapacağız. İlk ilmek üzerine bakın çift trabzan yapıyorum. 1 2 çift trabzan yaptım. Takip eden 2 ilmek üzerine tek trabzan yapıyorum. Bir trabzan yaptım. Diğer ilmeğe de bir trabzan yapıyorum. Çift yaptım. 2 tane tek trabzan yaptım. Bu ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. 1 bakın aynı ilmeğe 2 trabzan yaptım. Diğer 2 ilmek üzerine birer trabzan yapıyorum. 1 1 bakın bunları bir yaptım. Diğer ilmeği 2 trabzan yapıyorum. 1 2 bu sırada bir çift yapıyoruz. 2 ilmeğe tek trabzan yapıyorum. Diğer ilmeğe çift trabzan yapıyorum. 2 ilmeğe tek trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar yapalım. Dördüncü sırada ilmeklere bir çift trabzan, 2 tek trabzan, bir çift trabzan, 2 tek trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sıra başında çift trabzan yapmıştık. Sıra sonunda 2 tek trabzan oldu. En son yapmış olduğum ilmeği ilk yaptığım ilmek ile birleştiriyorum. Bakın dördüncü sırayı birleştirdik. Dördüncü sırada yine 12 trabzan arttırması oldu. Toplam trabzan sayımız 48. 5. sıradayım. 5. sıraya çıkmak için 2 zincir yapıyorum. 5. sırada bir çift 3 tek, bir çift 3 tek trabzanlar yapacağız. İlk ilmek içerisine çift trabzan yapıyorum. 1 aynı ilmek içerisine ikinci trabzanı yapıyorum. 2 trabzanı yaptım. Diğer 3 ilmeğe tek trabzan yapıyorum. 1 2 3 tek trabzan yaptım. Dördüncü trabzanı çift yapıyorum. Bakın bu ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. 1 aynı ilmek içerisine ikinci trabzanı yapıyorum. Bir çift yaptık, 3 tek yaptık, bir çift yaptık. Diğer 3 ilmeğe tek trabzan yapıyorum. 1 2 3 dördüncü ilmeğe çift trabzan yapıyorum. 1 aynı ilmek içerisine bakın ikinci trabzanı yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bir çift yaptık, 3 tek yaptık, bir çift yaptık, 3 tek yaptık, bir çift yaptık. Sıra sonuna kadar bir çift, 3 tek, bir çift, 3 tek trabzanlar yaparak devam edelim. 5. sırada ilmekleri bir çift, 3 tek, bir çift, 3 tek trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra başında çift trabzan ile başlamıştık. Sıra sonunda 1, 2, 3 tek trabzan ile bitti. En son yapmış olduğum ilmeği ilk yaptığım ilmek ile birleştiriyorum. Bakın sırayı birleştirdik. 5. sırada yine 12 trabzan arttırması yaptık. Toplam trabzan sayımız 60. Siz bu şapkayı yeni doğan bebek için yapıyorsanız arttırma sırası buradan itibaren yeterli. Artık örgüye düz devam edebilirsiniz. Arttırmayı burada bırakabilirsiniz.
Yeni doğan bebek ölçüsü için 60 trabzan yeterli olacaktır. 6. sırayı yapıyorum. 6. sırada tekrar arttırmalar yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 6. sırada 4 tek 1 çift, 4 tek 1 çift trabzanlar yapacağız. İlk ilmeği yine çift trabzan yapıyorum. Aynı ilmek içerisine ikinci trabzanı yapıyorum. Çift yaptım. 4 tek trabzan yapacağız. Bakın ilk ilmeğe tek trabzan yaptım. İkinci ilmeğe tek trabzan yapıyorum. Üçüncü ilmeğe tek trabzan yapıyorum. Dördüncü ilmeği tek trabzan yapıyorum. Beşinci ilmeği çift trabzan yapıyorum. Bakın aynı ilmek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. İlk ilmeğe çift trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4 ilmeğe tek trabzan yaptık. 5. ilmeği çift trabzan yaptık. 4 ilmeği tek trabzan yapıyorum. Bakın 4 ilmeği 1, 2, 3, 4 tek yaptım. 5. ilmeği çift trabzan yapıyorum. 2 trabzan yapıyoruz buraya. 1, 2. Gördüğünüz gibi bu sırada da yine arttırmalar yapıyoruz. 4 tek 1 çift, 4 tek 1 çift trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Şapkanın 6. sırasında 1 çift 4 tek 1 çift 4 tek trabzanlar yaparak sıra sonuna geldim. Sıra başında bakın çift trabzan ile başlamıştık. Sıra sonunda 1 2 3 4 tek trabzan ile bitirdik. En son yapmış olduğum bu ilmeği ilk yaptığım ilmek ile birleştiriyorum. Bakın sıra birleşti, tek sıra haline dönüştü. 6. sırada yine 12 trabzan arttırması yaptık. Toplam trabzan sayısı 72 bu sırada. Ben bugün bu şapkayı 3 aylık bir bebek için yapıyorum. Bu 72 trabzan benim yapacağım ölçüde bir bebeğin baş çevresi için yeterli. Kaç santim olduğunu ölçüyorum bakın. 11 santim çapı var bakın. Benim yapacağım ölçü için yeterli. Sizin eliniz sıkıysa veya tığınız ince ise bir sıra daha arttırma sırası yapabilirsiniz bu büyüklüğü elde edebilmek için. Benim yapacağım 3 aylık bir bebek için bu yeterli. Siz bu şapkayı 6 aylık bir bebek için yapacaksanız bir sıra daha trabzan arttırması yapmanız iyi olacaktır. Şimdiki yapacak olduğunuz 7. sırada da 1 çift 5 tek 1 çift 5 tek trabzan yaparak yine 12 trabzan arttırması yapıyoruz ve trabzan sayısı 84 oluyor. 12 aylık bir bebek için yapacaksanız da 8. sırayı yaparak yine trabzan arttırması yapabilirsiniz. 8. sırada da 1 çift 6 tek 1 çift 6 tek yaparak toplam trabzan sayısı 96 elde edebilirsiniz. Böylece şapkanın örgüsünü büyüterek istediğiniz büyüklükte şapka yapabilirsiniz. Biz bugün şapkayı 3 aylık bir bebek için yapıyoruz. 72 trabzan da benim için yeterli arkadaşlar. 7. sırayı düz trabzan olarak yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. İlk ilmek içerisine bir trabzan yapıyorum. Artık bu sırada arttırma yapmıyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum. Bu şekilde her ilmeğe birer defa trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Şapkanın 7. sırasında her ilmeğe bir trabzan yaparak sıra sonuna geldim. Son ilmek ile ilk ilmeği birleştiriyorum.
Bakın böylece şapkamızın 7. sırasını tamamlamış olduk. Artık şapkamızın örgüsü düz trabzanlar olarak devam edecek arkadaşlar. 8. sıraya çıkmak için 2 zincir yapıyorum. Artık yine her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum. Arttırma yapmıyoruz. Şapkamızın örgüsü de böyle devam edecek arkadaşlar. Bu 72 trabzan ile arttırma yapmadan şapkanın örgüsüne devam edelim. Şapkanın örgüsünü düz trabzanlar olarak bakın 72 ilmek ile benim için gerekli yüksekliğe kadar ördüm. Kaç sıra ördüğümü sayıyorum. Başlangıçtan itibaren bakın sihirli halkanın içerisine 12 trabzan yapmıştık. Oradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. sıranın sonunda benim için gerekli yüksekliği elde ettim. Bunun ucuna şimdi beyaz renk ile lastik örgüsü yapacağız. Lastik örgüsünü bakın bu ip ile yine başlıyorum. İlmeğimin rengini burada beyaz yapıyorum artık. Bir zincir çektim, sağlamlaştırdım. İpi burada kesiyorum. Pembe ipimi kesiyorum arkadaşlar. Örgüye artık beyaz ile devam edeceğiz. İlk ilmek içerisine kısa trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın kısa trabzanı böyle yapıyoruz. Trabzan yapıyor gibi tığın üzerine ip alıyorum. İlmeğe tığ takıyorum. İlmeği çektim. Bir defa ipi alıyorum. Bakın bir defa da çekiyorum. Tek seferde çıkarıyoruz. 2 defa da çıkarmıyoruz. İkili trabzan yapmıyoruz. Kısa trabzan yani tekli trabzan yapıyoruz. Diğer ilmeğe bakın tığ taktım. Bir defa da çektim. Tığ taktım. Bir defa da çektim. Bu şekilde kısa trabzanlar oluyor. Sıra sonuna kadar her ilmeğe birer defa kısa trabzan yaparak devam edelim. Beyaz renk ile bir sıra kısa trabzan yaparak bakın sıra sonuna geldim. En son ilmek ile ilk ilmeği birleştiriyorum. Bu şekilde bakın birleştirdik. Bir sıra beyaz kısa trabzanlar yaptık. Şimdi bu ikinci sırada bu yapmış olduğumuz kısa trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alarak kısa trabzan yapacağız. Bir zincir yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Gördüğüm bu ilk kısa trabzanı tığı boşluğa takıyorum. Bakın tepe noktasına yapmıyorum. Üzerine batmıyorum. Boşluktan alıyorum. Boşluktan alıyorum. Kısa trabzan yapıyorum. Düzden yaptık bunu. Tekrar ipi tığ üzerine alıyorum. İkinci kısa trabzanı ters taraftan, bakın ters taraftan boşluğa taktım. İlmek alıyorum. Kısa trabzan yapıyorum. Üçüncü olanı düz taraftan boşluğa tığ takıyorum. Kısa trabzan yapıyorum. Diğerini ters taraftan tığ boşluğa takıyorum. Kısa trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluğa tığ takıyorum. Kısa trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluğa tığ takıyorum. Kısa trabzan yapıyorum. Böyle bir görüntü oluşuyor. Bakın her iki taraftan da bir düz bir ters görüntü oluşuyor. Düz taraftan boşluktan aldım. Kısa trabzan yaptım. Ters taraftan boşluktan alıp kısa trabzan yapıyorum. Bir alt sırada yapmış olduğumuz bu kısa trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp kısa trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sırada trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp kısa trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. En son yapmış olduğum bakın düzde görünen trabzan, bunu
ilk başta yapmış olduğum ilmek ile birleştiriyorum. Bakın sırayı birleştirdim. Tek sıra haline dönüştürdük. Görüntü olarak bakın bu şekilde lastik örgüsü elde ettik arkadaşlar. Üçüncü sırada bu yapmış olduğumuz lastik örgüsünü nasıl görüyorsan o şekilde boşluklardan alarak kısa trabzan yapacağız. Bir zincir yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk görünen bakın düz görünüyor benden taraftan. Boşluktan alıp kısa trabzan yapıyorum. Diğeri ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp kısa trabzan yapıyorum. Bu düz görünüyor. Bakın düz taraftan boşluktan alıp kısa trabzan yapıyorum. Diğeri ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp kısa trabzan yapıyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde kısa trabzanlar yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu sırada da trabzanları gördüğümüz gibi alarak yapıyoruz. Düz gördüklerimizi düz taraftan boşluktan alarak kısa trabzan yapıyoruz. Ters tarafta gördüklerimizi ters taraftan boşluktan alıp kısa trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu sırada trabzanları düz gördüğümü düz taraftan, ters gördüklerimi ters taraftan boşluklardan alıp kısa trabzan yaparak sıra sonuna geldim. En son bakın yine düz tarafta görünen kısa trabzan yaptım. Bunu ilk yaptığım ilmek ile birleştiriyorum. Bir zincir yapıyorum. Ben bir sıra daha bu kısa trabzanlardan yapmak istiyorum. Siz bunu yeterli görebilirsiniz. Burada da bırakabilirsiniz. Yine bu sırada da nasıl görüyorsam öyle boşluklardan alarak kısa trabzanı yapıyorum. Düz gördüğümü düz taraftan yaptım. Ters tarafta gördüğümü ters taraftan boşluktan alıp kısa trabzan yapıyorum. Düz tarafta gördüğümü düz taraftan boşluktan alıp kısa trabzan yapıyorum. Bu sırada nasıl görüyorsan o şekilde boşluklardan alıp kısa trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada yine trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp kısa trabzan yaparak bakın sıra sonuna geldim. En son ilmek ile ilk ilmeği birleştiriyorum. İpi burada kesiyorum. Şapkanın örgüsünü burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Çabucak örerek bebeğinize giydirebileceğiniz güzel bir model bakın. Bunu bu şekilde sade olarak kullanabilirsiniz. Bakın bu yapmış olduğumuz lastiği geriye bükerek böyle farklı bir hava verebilirsiniz. Ben bunun bu tepe noktasına pompon yapmak istiyorum. Bakın mavi rengli bir şapka var. Aynı teknikle çalışılmış trabzan örgüsü. Kısa trabzanlarla burayı yaptım. Tepe noktasına da pompon yaptım. Bu pomponun aynısını buraya da yapmak istiyorum. Sizin elinizde pompon aparatları varsa pompon aparatlarıyla istediğiniz büyüklükte bu pomponu yapabilirsiniz. Ben hepinizin evinde pompon aparatı yoktur diye pratik olarak pompon yapılışını göstermek istiyorum. Beyaz ip ile yapıyorum. Siz isterseniz pembe beyaz karışık renkte yapabilirsiniz. Bakın şöyle ipi tutuyorum. Pomponun büyüklüğünü ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar şu aralığı ayarlayabilirsiniz. Ben elime dolayarak yapıyorum. Siz herhangi bir başka objeye de dolayarak yapabilirsiniz. Küçük yapmak istiyorsanız parmağınızın bu uç bölümüne dolayabilirsiniz. Daha büyük yapmak istiyorsanız bakın biraz daha ortaya doğru tutabilirsiniz. Böyle pompon yapabilirsiniz. Dolama yapmadan önce biraz pomponu bağlayacağımız kadar ipi de keselim. Hazır olsun. Bakın bu şekilde 2 katlı bir ipi kestim. Hazır burada arkadaşlar. Onu bekletiyorum. Şimdi dolamaya başlıyorum. Bu dolama sayısı tamamen tercihinize, yapacak olduğunuz pomponun yoğunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar dolayabilirsiniz. Ve dolamaya başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ben 80 defa doladım arkadaşlar. Bakın elimden çıkarıyorum. İpin ucunu kesiyorum.
Dediğim gibi siz daha çok isterseniz birkaç defa daha dolayabilirsiniz veya daha az sayıda da dolama yapabilirsiniz. Elimden çıkardığım zaman bakın böyle bir ip demeti var. Şimdi bunu tam ortadan bakın şöyle katlıyorum. Tam ortadan kesmiş olduğumuz bu ip ile bağlıyorum. Ortalıyorum ipi. Bakın bu şekilde düğüm atıyorum. Burada yanınızda bir yardımcı olursa daha kolay olur. Şu şekilde sıkıca bakın. Sıkı yapmalısınız ki kestiğimiz zaman bu pomponun ipleri çıkmasın. Yanınızda birisi varsa ipin ucunu ona çektirebilirsiniz. Bu parmağınızla tuttuğunuz yeri sıkı tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın böylece bağlamış oldum. Şimdi bu ip demetlerini bakın bu her iki taraftan makasla keseceğiz. Kesmek için iplerimiz dökülecek. Onun için böyle bir kap ayarladım ben. Temiz çalışmak istiyorum. Bakın bu bağlamış olduğum ipi kesmeyelim. O altta dursun. Şu katlı olan ipleri şu şekilde bakın. Büyük makas kullanırsanız daha iyi olur. Küçük makaslarla kesmek zor oluyor. Şöyle bakın kestim. Bütün katlı yerleri kesiyorum. Katlı kalmayacak. Arada varsa onları da keselim. Diğer tarafına dönüyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde bütün ipleri bakın katlı olanları kesiyorum. Şekil vereceğiz arkadaşlar buna. Böyle bırakmayacağız. Bakın böyle bir pompon oldu. Şimdi bunlara şekil veriyorum. Siz istediğiniz gibi bakın şöyle makasla keserek tuttuğunuz zaman zaten duruyor. Yanlarını da bu şekilde kesebilirsiniz. Son düzeltmeleri yapıyorum ve bitirdim. Bakın tabağın içine yaptım. Çok döküldü. Onun için bir tabak kullanırsanız iyi olur arkadaşlar. Daha temiz bir masa üstümüz olur. Bakın pomponumuz hazır. Bunu siz biraz daha küçültebilirsiniz. Makas yardımıyla keserek daha da küçültebilirsiniz. Daha sonra bu yapmış olduğumuz pomponu yapmış olduğumuz bu şapkanın tepe noktasına tutturacağız. Tığı bakın şuradan takıyorum. Trabzan sırasının bir ilmeğine taktım. İki katlı bağlamıştık. O iki katlı ipin bakın ikisini aldım. Çektim. Tam karşıdan olacak yere de tekrar tığ takıyorum. Bu sihirli halkayı ortada bırakıyorum bakın. Pomponu yaptığımız zaman daha düzgün görünsün diye diğer ucunu da elime alıyorum, çekiyorum. Bakın iç tarafa çektim bunu. Burada bağlıyorum. Bir düğüm daha atıyorum. Sağlam yaptım. İpi artık orada kesebiliriz. Bakın şapkamızın pomponunu da taktık. Güzel oldu. Bakın arkadaşlar hem çok kolay hem de çok tatlı bir şapka yaptık. Örgüye yeni başlayan arkadaşların bile çok kolay yapabileceği kolay bir model. Siz bunu istediğiniz renkleriyle istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bakın mavi bu pembeye göre biraz daha büyük yapılmış bir şapka. Siz bunu daha küçük yeni doğanlar için de yapabilirsiniz. Bu arttırma sırasını daha çok yaparak daha büyük bebekleriniz, çocuklarınız için de yapabilirsiniz. Ölçüsünü de vermek istiyorum size.
Şapkanın yüksekliğini ölçüyorum. Bakın pomponu taktığımız yerden itibaren yüksekliğini ölçüyorum. 15 santim. Genişliğini ölçüyorum. Bakın 18 santim. 2 katı 36 santimlik bebek başının çevresine eşit arkadaşlar. 36-40 santim arası bebekle esnek bakın. 36-40 santim gelen bebeklerin başı için uygun bir şapka yaptık. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanala abonelik ücretsiz arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.